Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli ve güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Konumuz Sıla Yolu. Avrupa'nın her türlü ülkelerinden Türkiye'ye doğru yola çıkacaksınız. Biliyorum, her şeyinizi hazırladınız, arabanın bakımını yaptınız, bütün belgelerinizi kontrol ettiniz, tarihlerini kontrol ettiniz. Sigorta kağıdınız yanında, arabanın ruhsatı yanında, vekaletname lazımsa o da hazır. Güzergahınızı bilmiyorum ama diyelim ki Avusturya'dan geçeceksiniz. Bir ihtimal %80 biliyorum Avusturya'dan geçecek. Belki de %80'den fazla öbür günlerde İsviçre üzerinden, İtalya üzerinden gemiyle gidecek, yola çıkacak arkadaşlara şimdiden hayırlı yolculuklar. Değerli izleyiciler, Avusturya üzerinde size birkaç bilgi vermek istiyorum. Mayıs ayında gittim geldim, gördüklerimi, yaşadıklarımı tabii ki sizinle paylaşmam gerekiyor. Sıla yolu videoları yapan, Sıla yolu bilgileri veren bir kişi olarak. Avusturya'da en çok dikkatimi çeken şey şu oldu: benzin fiyatları. Otoban ve otoban dışında benzin fiyatları dikkatimi çekti. Arada değerli izleyiciler 60-70 kuruş oynuyordu ve daha halen oynuyor. Yani otobandan çıktın, diyelim ki 1.60'dan aldın benzinini, 1.50'den aldın. Otobanda 2.10, 2.20 idi ben gittiğimde Mayıs ayında ve daha halen öyle. Buna dikkat edin değerli izleyiciler. Herkesin cebinde cep telefonu var. İnternet, Avrupa internetiniz var çoğunuzun. Oradan bakabilirsiniz. Gelecek çıkışlarda, Ausfahrt'larda 2-3 kilometre yakınlıkta benzinlikler var. Oradan benzininizi daha ucuz bir şekilde tabii ki doldurabilirsiniz. Ama sen dersen, ya ben şimdi onunla mı uğraşacağım? Otobandan çabuk çabuk alayım, yoluma devam edeyim. Benim zamanım pahalı. O zaman tabii ki sen bilirsin. Herkes istediği gibi yapsın. Yalnız benim düşüncem şöyle: 2 çocuklu bir aile Türkiye'ye giderken oradan o 40-50 euro fazla parayı oraya vereceğine, Türkiye'de o parayla dondurmasını yer, çorbasını içer, icabında bir yemek bile yiyebilir benim düşüncem. Değerli izleyiciler, radarlar. Avusturya'da İsviçre gibi biraz radar cenneti. Çok radarlar var, dikkat edin. Hızınıza dikkat edin, rica edeceğim. Avusturya AB ülkesi olduğu için, bizler de AB ülkelerinden gittiğimiz için evinize cezaları gönderiyorlar. Çoğu radarlar gözüküyor. Gündüz gözüyle gidersen gözüküyor. Ama tabii aşırı hızlı gelirsen, sen onu görene kadar seni çeker, o başka mesele. Ama bazı radarlarda tabelelerin arkalarında. Buna dikkat. Yani sen onu ne zaman görüyorsun? Belki görüyorsun, seni çektikten sonra görüyorsun. Olur ya, benzin istasyonlarında durursunuz mola vermek için. Avusturya'da da başladı bu satıcılar. Bunlara dikkat. Yasak aslında bunların otobanlarda satış yapmaları yasak, ama tabii polis arabası yaklaştığı zaman bunlar birbirlerine haber veriyorlar. Hemen toz duman oluyorlar. Hiç kimse kalmıyor ortada. Kendi gözümle gördüm. iPhone satmaya uğraşıyorlar. 1500 euroluk bir iPhone'u sana 200 euroya, 300 euroya verirse demek ki bu iPhone'da bir hillelik var derim ben. Yanınıza bile yaklaştırmayın, selam bile vermeyin, kendinizden uzaklaştırın, başınıza dert açmayın. Herhangi bir satıcı gelirse. Tabii ki her ülkedeki gibi arabanızı yalnız bırakmayın. 2 kişiyseniz birisi aracın yanında devamlı kalsın. Öbürküsü belki lavabo ihtiyacı falan vardır. Arabayı yalnız bırakmayın. Eğer yalnızsanız muhakkak ki kapıları kilitleyin. Değerli eşyalarınızı göz önünde tutmayın. Onları bir yere saklayın veya üstünü örtün.
Şimdi İngiltere'den gelen arkadaşlar var, Danimarka'dan, İsveç'ten, uzak yerlerden gelenler var. Avusturya'da konaklamak için oteller genelde biraz pahalıdır. Ama park yerleri güvenlidir, otelleri de iyidir, kaliteli olarak iyidir, yalnız biraz tuzludur. O kadar para vermek istemiyorum dersen gayret edeceksin, Macaristan'da konaklayacaksın veyahut da arabanın içinde kestireceksin ve tekrar söylüyorum, orada da nöbet tutun. Değerli izleyiciler, son sefer, bundan evvelki sefer Türkiye'den dönerken Villach üzeri döndüm. Villach üzeri Salzburg, tüneller var orada. O tünellerde çalışmalar var. Buna dikkat. Bu çalışmalar daha halen sürüyor ve çok beklemeler olmuştu. Hatta otobandan çıkmıştık, köy aralarından gittik bir 40 kilometre 50 kilometre, ondan sonra tekrar otobana girdik ama çok zaman kaybettik. Şimdi bir ay sonra yola çıkacaksan bunu tekrar inceleyin, yol durumu nasıl, ona göre çıkın. O güzergahı tercih ediyorsanız yani ona bir göz atın, yoksa oradan gitmeyin derim ben. Viyana üzerinden giderseniz, Macaristan'dan gideceklere sesleniyorum, sizin için daha iyi olur. Çünkü tünellerde inşaatlar var. Tüneli ilk önce bir taraftan salıyorlar yarım saat, ondan sonra orasına stop diyorlar, bu taraftan salıyorlar yarım saat, çok beklemeler oluyor. Değerli izleyiciler, o dediğim tünellerde bazı tüneller paralı. İnternet üzerinden alırsınız. Otoban ücretini internet üzerinden alabilirsiniz. Murat Bozdoğan Asfinag'dan alıyor. Asfinag Avusturya'nın direkt satış yeri. Ama tabii ki bazı vinyet satan başka şirketler de var. Dört dörtlük. Türkçesini de yapmış, Arnavutçasını da yapmış, Kürtçesini de yapmış, 50-60 çeşit dilde çevirip size satış yapıyorlar. Tabii ki bu servisinde biraz ücreti olması lazım. Asfinag'dan biraz pahalı bunlar. Oradan da alabilirsiniz. Ben kimsenin reklamını yapmıyorum. Bakın, benim için fark etmez. Ben şahsen Asfinag'dan alıyorum. En ucuz orada. Almanca olarak alabiliyorum. Öbür ülkelerde de Macaristan olsun, Bulgaristan olsun direkt ülkenin satış yerlerinden alıyorum ve bütün satış yerleri bu videonun altında linkleri var değerli izleyiciler. Tıkladınız mı oradan sizler de Murat Bozdoğan gibi o alışverişleri yapabilirsiniz. Değerli izleyiciler, Avusturya'ya daha fazla söylenecek bir şey yok. Bunlar en mühim noktalar. Yalnız yol paralarınızı muhakkak alın. Almanya'dan Avusturya'ya geçersiniz, almamış olursunuz, yol heyecanı unutursunuz, bir 30 kilometre gidersiniz, aklınız başınıza gelene kadar tabii sizleri kameralar çekmiş olur, sonra alsanız bile iç işten geçmiş oluyor, çünkü o kameralar sizi çekmiş oluyor. Tabii ki o günün tarihi var ama işte ayıkla pirincin taşı da var, onu ispat etmeniz lazım. Yani bana sorarsanız en geç Almanya'dan Avusturya'ya geçerseniz orada alın veyahut da İsviçre'den Avusturya'ya geçenler için ilk benzinlikte alın. Hatta İsviçre benzin istasyonlarında da Almanya'da olduğu gibi sınır yaklaştı mı Avusturya vinyetlere satılıyor. Çeşit türlü vinyetler var. Günlük var, haftalık var, aylık var, çeşit türlü vinyetler var. Ona göre satın alabilirsiniz. Avusturya konusunda daha fazla söylenecek bir şey yok. Aslında değerli izleyiciler, hızınıza dikkat edin. Aracınızı yalnız bırakmayın. Bunlar mühim noktalar. Herhangi bir satıcı gelirse uzaklaştırın kendinizden. Hiç yani muhabbet olmayın onlarla. Yoksa söylenecek bir şey yok. Avusturya'da güzel şekilde yolculuk yapabilirsiniz. Bu noktalara dikkat ederseniz başınıza hiçbir şey gelmez. Evet, tekrar söylüyorum. Bakın, bazı arkadaşlar son günü gerçekten bekliyor. Bu belge konusu. Onun için üstüne basa basa her videomda artık bunu söylüyorum. Geçen sene de başıma geldi.
Adam yola çıkacak, 3 gün kala bana yorum yazıyor. Murat abi ya ben gerçekten bakmamışım, şimdi ne yapacağım? En zor durumda bakın, Türkiye'ye gidemezsin. Çünkü kimliğinin, pasaportun tarihi geçtiyse o geçersiz. Türkiye'ye gidemezsin. Yani sen mağdur kalırsın, ben kalmam. Onun için lütfen ve lütfen kontrol edin. Ben bunu Ocak, Şubat aylarında söylemeye başlıyorum. Kontrol edin diye ve Sıla yolu geliyor, daha halen bakın tekrarlıyorum değerli izleyiciler, bu gerçekten çok mühim. Arabanın ruhsatını, ehliyetinizi, şarjı çevirmeden evvel hepsini tekrar kontrol edin. Ondan sonra yollara dökülün. Oldu. Vatandaşın başına geldi. Sırbistan kapısında aklı başına geldi. Ehliyetini evde, mutfakta, masanın üstünde unutmuş. Ha koyacağım arabaya, ha arabaya koyacağım derken ehliyetsiz yola çıkmış vatandaşımız. Ondan sonra 2 güne yakın Sırbistan gümrüğünde, sınırında beklemek zorunda kaldı. Almanya'dan tesadüfen bir komşusu, evinin anahtarı olan bir komşusu da yola çıktı. Yola çıkmadan evvel onun ehliyetini evinden alıp öyle yola çıktı ve sınır kapısında ehliyetini yetiştirdi. Değerli izleyiciler, yola çıkacak arkadaşlar, hepinize hayırlı yolculuklar. Kazasız, cezasız, belasız güzel bir tatil yapın. Güzel bir yolculuk yapın. Dinlene dinlene gidin, keyfini çıkarın. Hepinize İsviçre'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Videomu beğendiyseniz bir like verirseniz sevinirim. Abone olmayan arkadaşlar da bana abone olarak tabii ki destek olurlarsa gurur duyarım. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Tekrar kendinize dikkat edin. Sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.